Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmekte olduğunuz bu pembe pamuk şekeri tadında fıstık modelli bebek hırkasını birlikte çalışmak istiyorum. Kabarık kabarık çok tatlı bir model arkadaşlar. Hırkanın örgüsüne yakadan zincir çekip sık iğneler yaparak başlıyoruz. Belli aralıklarla sık iğne arttırmaları yaparak roba bölümünü oluşturuyoruz. Ben bugün 56 zincir çekip 56 sık iğne yaparak bu ölçüde bir hırka elde ettim arkadaşlar. 56 zincir üzerine ilk sırada bir sıra sık iğne yaptım. İkinci sırada her 3 sık iğneden sonra bir arttırma yaptım. Yani 3 sık iğne yaptım. Dördüncü sık iğnelerde bir arttırma sık iğnesi yaparak sırayı tamamladım. 3 ve 4. sıraları hiçbir işlem yapmadan düz sık iğneler olarak ördüm. Yani 3 ve 4. sıralarda hiç arttırma yapmadım. 5. sırada tekrar 3 sık iğneden sonra bir arttırma yaparak arttırma sırası elde ettim. Bir sonraki 2 sırayı arttırma yapmadan düz olarak ördüm. Yani her 2 sıradan sonra 3. sırada arttırmalar yapıyoruz. Bu şekilde belli aralıklarla arttırmalar yaparak roba yüksekliğini 12 sıra sık iğne olarak tamamladım. 12 sıra sonunda bu elde etmiş olduğum yuvarlak roba üzerine fıstık modellerini yerleştirdim. 2 model yaptım. Bakın ard arda 2 modelden sonra kol ve gövde ayrımını yaptım. Önce gövde bölümünü ördüm, daha sonra kol bölümünü. Siz bu hırkayı daha büyük 1 yaş bebek için yapacaksanız benim 56 zincir ile başlamış olduğum bu başlangıç zincir sayısını 66 zincir ile başlayıp diğer işlemleri aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben 12. sırada bitirdim. Siz 14. sırada bitirebilirsiniz. Ve model yerleştirmesinde aynı şekilde benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Bu hırkanın başlangıcı için en güzel ölçüyü de arkadaşlar, başlangıç zincir sayısını bebeğinizin boyun çevresine göre ölçerek başlarsanız daha güzel sonuç elde edersiniz. Bebeğiniz kaç yaşında olursa olsun bebeğinizin boyun çevresine göre zinciri çekin, üzerine sık iğne yapın. Her 2 sırada bir arttırmalar yaparak robayı elde edin. Daha sonra istediğiniz modeli veya bu modeli yerleştirmesini yapabilirsiniz. Ayrımlardan sonra gövde uzunluğunda benim yapmış olduğum bu ölçüden 1-2 model fazla yaparsanız 1 yaş bebek için ideal olacaktır arkadaşlar. Fıstık modeli dolgulu bir model olduğu için 1,5 yumak ip gitti arkadaşlar benim. Bakın bu şekilde Alize şekerin bebe ipini kullandım ben. Üzerinde 100 gram 320 metre yazıyor. Renk numarası da 185. Bu ipten 1,5 adet kullandım. Sizin elinizde 150 gramlık ipiniz varsa bir yumak yetecektir. Ben bugün bu 320 metre yazan ipi kullandım. Ama bu modelde tavsiyem çok kalın ip kullanılmaması. Bu fıstık modelleri ipiniz ne kadar ince olursa o kadar daha zarif duruyor. 300, 320, 360 metre o derece ipleri kullanmanızı tavsiye ederim. 300 metreden daha az yazıyorsa 100 gramın üzerinde, onlar da biraz çok kaba duruyor bu model arkadaşlar. Tığ olarak da bu şekilde 3,5 milimlik bir tığ kullandım. Elimin sıklığına ve ipimin kalınlığına uygun olarak. Sizin eliniz çok sıkıysa bunu 4-4,5'da kullanabilirsiniz. Bu kalınlıkta bir ip için arkadaşlar. Düğme olarak da 2 düğme diktim arkadaşlar. Pembenin bir ton koyusu olarak fuşya rengi bir düğme dikmeyi tercih ettim. Siz tercihinize göre 2 veya 3 düğme de kullanabilirsiniz. Bugün hırkamızda kullanacağımız malzemeler bunlar. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Birlikte bu pamuk şekeri tadındaki hırkamızı örgüsüne geçelim. Ben bu hırkaya takım olarak bakın yeni doğanla 3 aylık bebek aralığında bu şekilde bir bonet bereyi de ördüm arkadaşlar. Bunun da anlatım videosunu YouTube kanalıma yükledim.
Siz açıklama bölümünde bu berenin olduğu YouTube linkini bulabilirsiniz. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız fıstık modelli bebek beresi adı altında YouTube linkimi orada kolayca bulabilirsiniz. Şimdi hazırsak hep birlikte bu pamuk şekeri hırkamızın örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Zil şeklindeki butonu da aktifleştirirseniz bundan sonra yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Yuvarlak robanın örgüsüne zincirler çekerek başlıyoruz arkadaşlar. İpimi ben içeriden çıkarmayı tercih ediyorum. Bakın iç noktasından çıkarıyorum. Siz isterseniz bu bandı çıkartarak üst bölümden de kullanabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ben iç kısımdan çıkararak kullanmayı tercih ediyorum. Yuvarlak robanın başlangıcı için benim yapacağım bir ölçüde yeni doğan bir bebek için 56 zincir çekerek başlıyorum. Bakın şu şekilde bir ilmek alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Burunu sabitliyorum. Bunu saymıyorum. Bir ilmek yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirleri çok sıkı çekmezseniz iyi oluyor arkadaşlar. Çok sıkı zincir çekmeyin. 6, 56 zinciri çektim. Bu zincir sayısı bebeğinizin boyun çevresine göre değişecektir. Yapacağınız aylara göre değişecektir arkadaşlar. Ben bugün yeni doğan bebek için çalışıyorum. Kaç santimlik zincir elde ettiğimi ölçüyorum. Bakın uç noktasından tutuyorum. Örgümü çektirmeden ölçüyorum. 28 santim. 28 santimlik roba başlangıcı benim yapacağım ölçü için yeterli. Sık iğneleri yaptıktan sonra ölçü değişecektir. Onun için birkaç zincir daha fazladan çekelim. Bakın arta kalan zincirleri sık iğneyi yaptıktan sonra geride kalan zincirleri sökebiliriz. Birkaç zincir daha fazladan çektim. Bakın çok sıkı da değil, çok gevşek de değil zincirlerim. Sık iğnelere başlıyorum. Bakın ipi tığın üzerine almadan ilk gözeneği yapmıyorum. Bakın bir zincir atlıyorum. İkinci zincirin üzerine ilmek alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. İlmek alıyorum. Çıkardım. Bakın şu şekilde zincirin üzerine tığ takıyorum. İlmek alıyorum. İçerisinden çıkardım. 2 ilmek var tığın üzerinde. İlmek alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Bakın tığ zincire taktım. İlmek aldım. Çıkardım. Tığ üzerinde 2 ilmek var. Tekrar ilmek alarak bu 2 ilmeğin içerisinden birlikte geçiriyorum. Sıra sonuna kadar 56 zincirin üzerine 56 sık iğne yaparak tamamlayalım. Elli dört, 55, 56. 56 zincir üzerine 56 sık iğne yaptım. Fazladan çekmiş olduğum zincirler burada duruyor. Bu aşamasında bebeğiniz yanınızdaysa bu yapmış olduğumuz sık iğneleri bu şekilde bebeğinizin boynuna göre ölçün arkadaşlar. Eğer sıkmıyorsa örgüye devam edebilirsiniz. Sıkıyorsa bebeğinizin boynuna denk gelmiyorsa bu zincirlere devam edebilirsiniz. Bu başlangıç tamamen bebeğinize göre değişecektir. Bazen ölçüler denk gelmeyebilir. Ben 56 zincir üzerine 56 sık iğne yaptım. Şu anda bitmiş olarak size ölçüsünü vereyim. Bakın 56 sık iğnenin tam olarak ölçüsü şu anda
28 santim değişmedi benim elimden. Ama bazen zinciri çok sıkı çekerseniz bu sayı değişebiliyor. Elinizin sıklığına göre ölçü değişebiliyor arkadaşlar. Onun için bebeğiniz yanınızdaysa bu aşamasında bebeğinizin boynuna göre ölçün, devam edin. Zaten roba arttırmalarını belli aralıklarla yapacağız. O yüzden fark etmez. İkinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada bir zincir çekiyorum. Bakın örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm gözeneğe sık iğne yapıyorum. İkinci gözeneğe de sık iğne yaptım. Üçüncü gözeneğe sık iğne yapıyorum. 3 sık iğneyi yaptım. Bakın 1, 2, 3. Dördüncü gözeneğe sık iğne yapıyorum. Aynı gözeneğe bakın. Aynı gözenek içerisine bir sık iğne daha yapıyorum. Arttırma yapıyorum. 3 sık iğne yaptık. Dördüncüde arttırma yaptım. Tekrar 3 sık iğne yapıyoruz ard arda. Bakın 1, 2, 3, dördüncü sık iğneyi yapıyorum. Dördüncü sık iğnenin olduğu gözeneğe bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3, dördüncü sık iğneye sık iğne yapıyorum. Aynı gözeneğe bakın, aynı gözeneğe bir sık iğne daha yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. 3 sık iğne yapalım. Dördüncü sık iğnelere arttırma yapmak için bir sık iğne daha yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Aralarda üçer sık iğneyi düz tek sık iğne yapıyoruz. Dördüncülerde 2 sık iğne yapıyoruz. Son arttırmayı yapıyorum sıra sonunda. Bakın arttırma yaptım burada. Sıra sonunda kalan 3 sık iğneyi de sık iğne olarak devam ediyorum. Böylece ilk sıra arttırmalarımızı yapmış olduk. Bu sırada toplam 13 noktada arttırma yaptım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 noktada arttırma yaptım. 56 olan sık iğnemin sayısı bu sırada 69 sık iğne var. Bu 69 sık iğne ile arttırma yapmadan 2 sıra sık iğne yapacağız. Bakın ilk gözeneğe gördüğüm bu ilk gözeneğe tığ takıyorum. Sık iğne yapıyorum. Artık bu sırada hiç arttırma, eksiltme yapmıyorum. Her gözeneğe birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde sık iğne arttırması yaptığımız yerin üzerinden de arttırma yapmadan düz sık iğnelerle devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi hiç arttırma yapmadım. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu 69 sık iğnenin üzerinden bir sıra sık iğne gidelim, geriye dönelim. 2 sıra arttırma yapmadan örgümüze devam edelim. Arttırma sırasından sonra 2 sıra düz sık iğneler yaptım. Bakın hiç arttırma yapmadan 1, 2, 3, 4 sırayı tamamladım. 5. sıradayım. 5. sırada tekrar arttırma sırası arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe sık iğne yapıyorum. 3 sık iğneyi yapıyorum baştan. 2, 3. Bakın 3 sık iğneyi yaptım. 4. sık iğneyi yapıyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. İlk yaptığımız arttırma sırasında olduğu gibi 3 sık iğne yapacağız. Dördüncüde bir arttırma yapacağız. Bakın 2,
3 sık iğne yaptım. Dördüncü sık iğneyi yapıyorum. Buna arttırma yapıyorum. 1 2 3 dördüncü sık iğneyi yaptım. Aynı gözeneğe batarak bir arttırma yapıyorum. Arttırmaları bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Aralarda 3 sık iğne, dördüncü sık iğnelerde bir sık iğne arttırması yaparak devam ediyoruz. Bu sırayı da 3 sık iğne, dördüncülerde arttırma yaparak sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Kaç yerde arttırma yaptığımı sayıyorum. Bakın, yerleri belli zaten. Bakın, arttırma yaptığımız yerler belli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 noktada arttırma yaptım. Bu arka bölüme gelen yerlerde arada 2 yerde, aralarda 3 değil 4 gözenek bıraktım. Denk gelmesi için 2 yerde ara ara 4 gözenek yaptım arkadaşlar. 4 gözenekten sonra 5. gözeneklerde arttırma yaptım. Bu uç noktalarda 3'er sık iğnenin kalması için. Yaptığınız sayıda da denk gelmezse arada 3 gözenek değil de 4'er gözenek atlama yapabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum, bir üst sıraya çıkıyorum. Bakın, artık robamız bu şekilde devam edecek. 2 sıra hiç arttırma yapmadan düz sık iğne yapacağız. 2 sıranın sonunda 3. sırada tekrar 3 sık iğne, dördüncülerde arttırma yaparak devam edeceğiz. Robanın yüksekliğini istediğimiz ölçüye kadar, siz ne kadarlık bir roba istiyorsanız o kadar yüksekliğini tamamlayabilirsiniz. Arttırma aralıkları bu şekilde arkadaşlar. 3 sık iğne, dördüncülerde arttırma yapıyoruz. Roba yüksekliğini istediğimiz ölçüye kadar tamamlayalım gelelim. Yuvarlak robayı model yerleştirecek seviyeye kadar ördüm arkadaşlar. Kaç sıra ördüğüme bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. sırada robanın ölçüsünü bitirdim. Bu aşamadan sonra modellerini yerleştireceğiz. 56 zincir ile başlamıştık. Bu son sırada benim 121 gözenek var. Bu son sıranın çevresinde 121 gözenek var. Şimdi burada modellerimizi yerleştirelim. Biraz modelimizle robamızın örgüsüne devam edeceğiz. Ondan sonra kolları gövdeden ayıracağız. Bakın, bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmeden bir gözenek atlıyorum. Bakın, bunu atlıyorum. İkinci gözeneğe şu şekilde ilmek çıkarıyorum. Uzun tutuyorum, biraz gevşek tutuyorum. Bakın, şu şekilde. Tekrar tığın üzerine ip doluyorum. Aynı gözeneğe tekrar batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bakın, onu da bekletiyorum. Tekrar ip doluyorum. Aynı gözeneğe batıyorum. İlmek alıyorum. Onu da bekletiyorum. Bu üçüncü. Tekrar ip doluyorum. Aynı gözeneğe batıyorum. Alıyorum. Bakın, bu dördüncü. Toplam tığın üzerinde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek var. Bunları şu şekilde, bakın, tığa ipi alıyorum. Hepsinin içerisinden geçiriyorum. Son gözenekten geçirmiyorum. Bakın, tığın ilk başta olan vardı. Ondan geçirmiyorum. Orada bekletiyorum. Şu şekilde fıstık modeli yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın, yine aynı gözeneğe, bu fıstık yaptığımız gözeneğe tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın, bir bekletiyorum. İkinciyi alıyorum. Bak, tığın üzerine ip doluyorum. İkinciyi alıyorum. 2
Üçüncüyü doluyorum. 3. Tekrar doluyorum. 4. 4 defa doladım. Şu anda bu ilk baştaki değil. Bakın bundan başka 8 ilmek var. Tığla ipi alıyorum. Hepsini içerisinden geçiriyorum. Bakın son tığ ilk baştaki olan duruyor. Sonra tekrar ipi alıyorum. İkisinin içerisinden geçiriyorum. Şu anda 2 fıstık yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar bakın aynı gözeneye bir fıstık daha yapacağız. Şu şekilde bir defa çektim, 1 ip doladım. 2 ip doladım. 3 ip doladım. 4 defa doladım. Hepsinin içerisinden ilmek geçiriyorum. Sonra bakın tekrar ip alıyorum. Bitiriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmiyorum. Bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe bakın bunu atlıyorum. İkinci gözeneğe trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Yine bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe bakın arada bir atlıyorum. Fıstık yapıyoruz tekrar. Bakın 1 2 3 4. İpi alıyorum. Toplamış olduğum ilmeklerden geçiriyorum. Sonra bakın tekrar ip alıyorum. İçerisinden geçiyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı gözenekten 2 fıstık daha yapacağız. Bakın 1. Buralarda bu fıstıkları yaparken ipi biraz serbest bırakın. Çok sıkı yapmazsanız güzel olur. Uzun olduğu zaman daha güzel oluyor. 1 2 3 4 defa dolayıp fıstık yapıyoruz. 1 2 zincir ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir defa doluyorum. Bir ilmek alıyorum, bekletiyorum. İpin üzerine alıyorum. 1 2 3 4. Hepsini içerisinden geçiriyorum. Bitirdim. Zincir çekmeden ipi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinci gözeneğe trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir, ikinci gözeneğe fıstık yapıyoruz tekrar. Bakın. Bir defa doladım. Bakın tekrar yapıyorum. Bir ip doladım. Gözeneğe battım. İlmek aldım. Bekletiyorum. İp doladım. Gözeneğe battım. İlmek aldım. Bekletiyorum. İkinci. Üçüncü doladım. İlmek aldım. Dördüncü doladım. İlmek aldım. Bakın hep ilmek alıyorum. Tekrar içerisinden geçiriyorum. Şu şekilde. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe tekrar fıstık yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki zincir. Bir atlıyorum arada. İkinciye trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye fıstık modeli yapıyorum. Modelimizi bu şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu son sıraların üzerine bu şekilde fıstıklar yaparak sırayı tamamlayalım. Model yerleştirmede son fıstık modellerini de yaptım. Bakın şekli böyle oldu arkadaşlar. Bir sıra fıstık modellerini yerleştirdik. Kaç model yerleştirdiğimize bakıyorum.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bir sıraya 30 model yerleştirdim. Şimdi ikinci sıraya gidiyorum. Roba ayrımını daha yapmıyoruz. Bir zincir çekiyorum. İkinci sıraya çıkmak için ilk bakın bu trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Ön patın başlangıcında olan trabzanı yaptım. Bakın bir alt sırada bir modelde 3 fıstıktan oluşturmuştuk. Bunun aralarında ikişer zincir çekmiştik. Her bir fıstık modelin arasında ikişer zincir çekmiştik. Bu yapmış olduğum trabzanı ipi tığın üzerine almadan, bakın tığın üzerinde ip yok. Bu iki zincirlik boşluğa tutturuyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Diğer boşluğa, bakın bu iki zincirlik boşluğa tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sırada trabzan yapmıştık. Aralarda bir trabzan var. Bunun tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı trabzanın tepe noktasına bir trabzan daha yapıyorum. Burada bir V şekli elde ettik. İpi tığın üzerine almıyorum. Bakın modelin içerisindeki bu iki zincirlik boşluğa sık iğne şeklinde tutturuyorum. Bir, iki zincir. Diğer iki zincirlik boşluğa tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek trabzanın üzerine V şekli elde etmek için ilk trabzanı yapıyorum. Bir, iki zincir. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı trabzanın tepe noktasına bir trabzan daha yapıyorum. Bu yapmış olduğum V şeklini fıstık modelinin içerisinde bulunan bu iki zincirlik boşluğa tutturuyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Diğer bakın iki zincirlik boşluğa geçiyorum. Buraya tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek trabzanın üzerine V şekli elde etmek için bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Aynı trabzanın tepe noktasına V şekli için ikinci trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine almadan diğer modele geçip tutturuyorum. Bu şekilde bu sırayı devam ettireceğiz. Bu yaptığımız sıra ile bir sonraki bu yapacağımız modele yuva hazırlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar işlemi tekrarlayalım. Buraya kadar yaptığımız işlemleri tekrarlayalım. Sırayı tamamladım bakın arkadaşlar. Buraya şimdi bir trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonunda bir trabzan var. Onun tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Bu sıraya başlarken de sıra başında bir trabzan yapmıştık. Bu başta ve sonda olan trabzanlar örgü bitisiye kadar devam edecek. Bir zincir çekiyorum. Modelde 3. sıradayız. 1. sırada fıstık modellerini yerleştirdik. 2. sırada diğer fıstık modeli için yuvalar hazırladık. Şu anda modelde 3. sıradayım. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Fıstık modelleri yapacağız. 2 zincir çekmiştik. Bu zincirin üzerine modelleri yerleştireceğiz. O 2 zincirlik boşluğa tığ takıyorum. İlmek alıyorum. Fıstık yapmak için bakın tutuyorum. İpi doluyorum. Tığ taktım. İlmek aldım. 2 ip doladım. 3 ip doladım. 4 4 defa ip doladım. 4 defa ilmek aldım. Bu şekilde fıstık yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı 2 zincirlik boşluğa tekrar fıstık modeli yapıyorum. 1 doladım. 2 doladım. 3 doladım. 4 doladım. Dördünü bir çekiyorum.
1 2 zincir, ipi tığın üzerine alıyorum. Aynı 2 zincirlik boşluğa bir fıstık modeli daha yapıyorum. Bakın ikinci sırada aynı fıstık modelinin üzerine ikinci fıstık modelini de yerleştirmiş olduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir alt sırada V şekilleri yapmıştık. Bakın bu V şekillerine devam edeceğiz. O V şeklinin içerisine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı V şeklinin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer fıstık modellerini yapacağız. Bakın bir alt sırada ortadaki fıstığın üzerinde bulunan 2 zincirlik boşluk var. Buraya ikinci model olan fıstık modellerini yapıyoruz. Bir defa ip doladım. 1 2 3 4. Dördünü bir çekiyorum. Son ilmek duruyor bakın. Tekrar ilmek alıp içerisinden geçiriyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir doladım bakın. Aynı boşluktan ilmek alıyorum. 2 doladım. Aynı boşluktan ilmek aldım. 3 doladım. Aynı boşluktan ilmek aldım. 4 doladım. Aynı boşluktan ilmek aldım. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluktan tekrar fıstık modeli yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmiyorum. Bakın burada sadece bu fıstık modellerini yaparken iki fıstık arasında zincirler çekiyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sırada oluşturmuş olduğumuz V şeklinin içerisine bir trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Buradaki V şekilleri devam ediyor. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın tam fıstık modelleri birbirini takip edecek şekilde ortadaki fıstıkların üzerine yuva yapmıştık. O yuvalara tekrar fıstık modelleri yerleştiriyoruz. Bu V şekillerinin üzerine de oluşturmuş olduğumuz V şekillerinin üzerine de yine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzandan oluşan V şekilleriyle devam ediyoruz. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Modelleri yaparak sıra sonuna geldim. Bakın robada 2 sıra model yaptık. Görüntüsüne bir bakalım. Bakın bu şekilde bir görüntü elde ettik. Yuvarlak, kabarık modellerimizi elde ettik. Bu aşamasından sonra artık kol ile gövdeyi birbirinden ayıracağız. Örgümüze gövde örgüsü ile devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz robaya 30 model yerleştirmesi yapmıştık. Bu 30 modeli, kolları, önleri ve arkayı belirleyeceğiz bu sırada. Önlerde 4'er model, kollarda 7'şer model, arka bölümde de 8 model ayarlaması yapacağız. İsterseniz işaret takabilirsiniz. Şaşırmamak için bakın 1, 2, 3, 4. 4 modelden sonra bir işaret takıyorum. 2, 4, 6, 7. Tekrar bir işaret takıyorum. Burası kol bölümü. 2, 4, 6, 8. Arka bölümün modelleri. 2, 4, 6, 7. Burası da diğer kol modeli. Buraya bir bakın, hepinizin evinde bu işaret iğnelerinden olmayabilir. Bu şekilde
ip yardımıyla da işaret takabilirsiniz. 2-4 modelde diğer ön bölüm için kaldı. Bakın yerlerini belirledik bu şekilde. Artık örgümüzü örmesi daha kolay olacak. Hemen başlayalım örgümüze. Bu sıra yuva yapma sırası. Bir sonraki model için yuva hazırlayacağız. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanı trabzan olarak yapıyorum. Bakın tepe noktasına normal trabzanımı yapıyorum. İpi tığın üzerine almadan iki fıstık arasındaki bu iki zincirlik boşluğa tutturuyorum bu trabzanı. Bir, iki zincir çekiyorum. Diğer fıstık arasındaki iki zincirlik boşluğa batıyorum. Bakın. Burası bir sonraki model için yuva oldu bakın. Bir, iki zincir çekiyorum. Buraya kadar iki model arasında V şekilleri oluşturmuştuk. Bakın arkadaşlar. Artık bu V şekillerini oluşturmayacağız. Bu V şekillerinin olduğu bakın bir sırada V şekli yapacağız. Bir sırada sık iğne yapacağız. Yuvaları oluştururken bu V şekillerinin içerisine sık iğne şeklinde tutturuyorum bakın. Sık iğne yapıyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Diğer modelin içerisinde bulunan bu iki fıstık ortasındaki zincirin içerisine tutturuyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Diğer iki fıstık modelinin arasındaki zincire tutturdum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bakın V şeklinin ortasına sık iğne olarak tutturdum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bakın bu sırada hep ikişer zincir çekiyoruz artık. Böylece kafamızda karışmaz. 2 zincir çektim. 2 fıstık modelinin ortasındaki boşluğa battım. 1, 2 zincir çektim. Diğer iki fıstık arasındaki boşluğa battım. 1, 2 zincir çektim. V şeklinin ortasına sık iğne olarak yaptım. 1, 2 zincir, 2 fıstık modeli arasındaki boşluğa tutturdum. 1, 2 zincir, 2 fıstık modeli arasındaki boşluğa tekrar tutturdum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın işaretli yere geldik. Bu işaret yaptığımız yere sık iğne olarak tutturdum. Bu işareti çıkarıyorum. Ön bölümü bitirdik. Bakın ön bölüme yuvaları yerleştirdik zincirler şeklinde. Kol altını yapacağımız yere kadar geldik. Şimdi burada bu diğer işaretli yere geçeceğiz. Arka bölüme geçeceğiz. Ön ile arkayı birleştireceğiz. Yine de sayalım bakın 2, 4, 6, 7 modelde 7 modeli atlayıp diğer işaret yaptığımız yere sık iğne olarak tutturuyorum tekrar. Bakın kol altını bu şekilde birleştirmiş oldum. 1, 2 zincir çekiyorum. 2 fıstık modeli ortasına sık iğne olarak batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 2 fıstık ortasında modele battım. 1, 2 zincir. V'nin ortasına sık iğne olarak battım. Bu şekilde diğer işaret yaptığımız yere kadar ikişer zincir çekerek devam edelim. Bakın işaretli yere geldim. 1, 2 zincir çekiyorum. Bu işaret yaptığımız V şeklinin içerisine sık iğne olarak tutturuyorum. Arka bölümün yuvalarında yerleştirmiş olduk. İpi tığın üzerine almadan bu diğer işaret yaptığımız V şeklinin içerisine sık iğne olarak batıyorum. Ön bölüme geçiyorum artık. Bakın burada da bu işaretimizi de çıkaralım. Bakın bu kol altında da iki ön ve arkayı birleştirdik. Bu şekilde bir görüntü elde ettik. 2 zincir çekiyorum. Yuvaları oluşturmaya devam ediyorum.
Hep ikişer zincir çekiyoruz aralarda arkadaşlar. Bakın son fıstık modelini içerisine yuva yapıyorum. Trabzandan önceki iki fıstık ortasına sık iğne olarak battım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sıra sonunda bulunan trabzanı trabzan olarak yapıyorum bakın. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bir şekline bakalım. Bakın bu şekilde ön ve arkayı birleştirdik. Tek parça haline getirdik. Bakın böyle artık örgümüze gövde ile devam edeceğiz. Bir zincir çekmiştik. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Artık fıstık modellerini yapıyoruz. Bu sırada ilk fıstık yuvasına bakın, bu yuvanın içerisine bir alt sırada bulunan fıstığın ortasına gelen bu yuvanın içerisine fıstık modelleri yapıyoruz. 3 fıstık modeli yapıyoruz. Bir fıstık yaptık. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmiyorum. Bakın burada bu bir alt sırada V şeklinin içerisine sık iğne olarak yapmıştık. O gözeneğin içerisine bu sık iğnenin üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu sırada tekrar V şekilleri yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bakın bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde V şekli elde ettik. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci modelde bulunan fıstık modeline devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu sırada tekrar V şekilleri yapıyoruz iki model ortasına. Bir sonraki sırada da bir alt sırada yaptığımız gibi sık iğne olarak batacağız bu V şeklin içerisine. Bir sıra V şekli oluyor, bir sırada sık iğne oluyor arkadaşlar burası. Bakın tekrar V şekli yapacağız burada. Bu bir alt sırada yapmış olduğumuz V şeklinin ortasında bulunan sık iğne gözeneğine bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir. Bakın aynı gözeneğe tekrar bir trabzan yapıyorum. Bu kol altında sık iğne yaptığımız yere kadar fıstık modellerine devam edelim. İki fıstık modeli arasındaki boşluklara da V şekillerini yapmayı unutmayalım.
Bakın böylece ön bölümdeki modelleri yerleştirmiş oldum. 4 modeli yaptık. Aralara da V şekilleri yerleştirdik. Kol altına geldim. Kol altında ön ile arka bölümü birleştirirken sık iğnelerle birleştirmiştik. Bakın ön bölümde bulunan bu sık iğnenin içerisine V şekli yapmak için bir trabzan yapıyorum. Bakın sık iğne gözeneğine yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Burada bir V şekli elde ettik. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu arka bölümde bulunan sık iğnenin üzerine de bir V şekli yapacağız. Bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yaptım. Bir V şekli de arka bölümde elde ettim bakın. Bakın kol altında görüntü böyle oldu. Bu 2V'nin ortasına bir sonraki fıstık modelini yaparken tekrar bir model yerleştireceğiz arkadaşlar. Bunları onun için oluşturduk. Ve örgümüze devam ediyorum arka bölümde. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölümün ilk fıstık modelini yapmak için yuvanın içerisine fıstık modellerini yapıyorum. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Sık iğnelerin üzerine V şekli yapıyorum. 2 zincir, aynı gözeneğe tekrar battım, trabzan yaptım. Diğer kol altında bulunan bu arka bölümdeki son sık iğneye kadar örgümüze devam edelim. Arka bölümde bulunan bakın fıstık modellerini de yaptım. Diğer kol altına geldik. Bir önceki kol altında yaptığımız gibi burada da 2V şekli yapacağız arkadaşlar. Arka bölümün bu son sık iğnesinin üzerine bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. V şekli yaptım. Arada bir zincir çekiyorduk. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın ön bölümde bulunan sık iğnenin üzerine bir trabzan yaptım. 1 2 zincir, ipi tığın üzerine aldım. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yaptım. 2 V şekli yan yana yaptık bakın. Kol altının görüntüsü de böyle. Ön bölümde bulunan fıstık modellerine devam ediyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Normal fıstık modellerine sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümdeki fıstık modellerini de tamamlayarak bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda tekrar bir trabzan yapmayı unutmadım. Arkadaşlar bu sıra sonunda ve sıra başında olan bir trabzanları yapmayı unutmayalım. Sık iğne batmıyoruz. Trabzan yapıyoruz onları. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanı trabzan olarak yapıyorum. Bu sıra tekrar yuva hazırlama sırası. Bir sonraki yapacağımız fıstık modelleri için yuva hazırlayacağız. Bakın trabzanı yaptım. İki fıstık arasındaki iki zincirlik boşluğa tutturdum. Bir iki zincir çektim. Diğer fıstık modelinin arasındaki boşluğa sık iğne olarak battım. Bir iki zincir çektim. V şeklinin ortasına sık iğne olarak yaptım. Bir iki zincir, iki fıstık arasındaki boşluğa
2 zincir çektim. 2 fıstık modeli arasındaki boşluğa tutturuyorum. 1 2 zincir, V şeklinin ortasındaki boşluğa tutturdum. 1 2 zincir, 2 fıstık modeli arasındaki boşluğa sık iğne olarak tutturdum. 1 2 zincir, fıstık arasındaki boşluğa tutturdum. 1 2 zincir ve ortasına sık iğne olarak tutturdum. 1 2 zincir, 2 fıstık arasındaki boşluğa tutturdum. 1 2 zincir, fıstık arasındaki boşluğa tutturdum. 1 2 zincir. Bakın kol altında yapmış olduğumuz V'lere geldik. Burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın bu V şeklinin ortasına sık iğne olarak tutturdum. 1 2 zincir çekiyorum. Bu 2V ortasında bir zincir çekmiştik. Buraya sık iğne olarak yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bakın, 2V'nin ortasındaki boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. Bu bir sonraki yapacak olduğumuz fıstık modelinin yuvası oluyor arkadaşlar. Bu 2 zincirlik bölüm. 1 2 zincir çekiyorum. V'nin ortasına sık iğne olarak tutturdum. 1 2 zincir ve devam ediyorum. İkişer zincir çekerek bu kol altına kadar gidelim. Kol altını yine sizinle birlikte yapalım. İkişer zincir çekerek diğer kol altının olduğu yerdeki V şekillerine kadar geldim. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı bu kol altında yapmış olduğumuz gibi V şekillerinin içerisine de sık iğne olarak batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bu 2V'nin ortasındaki boşluğa bir zincir çekmiştik bir alt sırada. Ona sık iğne olarak battım. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bakın, bir zincirlik boşluğa tekrar batarak fıstık modeli için yuva oluşturdum. 1 2 zincir çekiyorum. V şeklinin ortasına sık iğne olarak battım. 1 2 zincir çekiyorum. Fıstık modellerinin ortasına bakın, iki fıstık modelinin arasına sık iğne olarak tutturdum. 1 2 zincir ve örgüme devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bu zincirli yerler yuva hazırlama sırası. Bir üst sırada yapacak olduğumuz fıstıklar için yuva hazırlıyoruz. İki zincirlerden oluşan yuvalar hazırlıyoruz. Bakın sıranın sonuna geldim yine. İpi tığın üzerine alıyorum. Sıra sonunda bulunan trabzanı trabzan olarak yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada tekrar fıstık modelleri yerleştireceğiz. İlk trabzanı trabzan olarak yapıyorum. Ve ilk modelin, bakın fıstık modelinin ortasındaki bu iki zincirlik yuvaya fıstık modeli yerleştiriyorum. Bir iki zincir, fıstık modellerine devam ediyorum. Kol altında bulunan, bakın kol altında bulunan buraya kadar devam edelim. Bu sık iğneler var bakın. Fıstıktan sonra bir sık iğne var. Oraya kadar örgümüze bu şekilde fıstıklarla devam ediyoruz. Aralarda V şekilleri yapmayı unutmayalım. İki fıstık modelinin arasında V şekilleri yapıyoruz bu sırada.
Bakın ön bölümde bulunan fıstık modellerini yaptım. Aralara da V şekillerini yaptım. Şimdi kol altında yapacak olduğumuz bu fıstık modelinin olduğu yere geldik. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada tekrar bakın bir sık iğne var. Buna V şekli yapmak için bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine batarak V şekli yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir zincirin üzerine iki zincir çekmiştik. Bakın yuva yapmıştık. Kol altlarında. Bu kol altında bulunan bu iki zincirlik boşluğa fıstık modeli yerleştiriyorum. Aynı yaptığımız gibi 3 fıstıktan oluşan modellerimizi yapıyoruz. Aynı boşluğa yapıyorum. Bir, iki zincir. Aynı boşluğa tekrar bir fıstık modeli yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın diğer fıstık modelini yerleştireceğim yuvadan önceki sık iğnenin üzerine V şekli yapıyorum. Bir, iki zincir. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. V şekli yapıyorum. Ve fıstık modellerini yapmaya devam ediyorum. Bakın böylece kol altına bir fıstık modeli daha yerleştirmiş olduk. Fıstık modellerine devam edelim. Diğer kol altını yine sizinle birlikte yapalım. Belki şaşıran arkadaşlar olabilir. Onun için diğer kol altında bulunan bakın bu arka bölümün son fıstık modelinin üzerindeki sık iğneye kadar olan yerlere fıstık modellerini tamamlayalım. Devam edelim arkadaşlar. Arka bölümde fıstık modellerini de aralara V şekli yerleştirerek tamamladım. Bakın diğer kol altındayız. Bu kol altında yaptığımız gibi buraya da bir fıstık modeli daha eklemesi yapacağız. Bu fıstık modelinden sonra bakın bir alt sırada V'nin ortasındaki bir sık iğne var. Ona V şekli yapıyorum. Bakın o sık iğnenin üzerine V şekli yapıyoruz. Bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. V şekli elde ediyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir alt sırada 2V'nin ortasına bir zincir çekmiştik. O zincirin ortasına bakın iki zincirden oluşan bir yuva oluşturmuştuk. O yuvanın içerisine fıstık modellerini yerleştiriyorum. 3 fıstık modeli yapıyoruz. Aynı yuvanın içerisine aynı boşluğa yani bakın iki zincir aynı boşluğa bir fıstık modeli daha yapıyorum. Bir, iki zincir. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sık iğnenin üzerine V şekli yapıyorum. Ve fıstık modellerine devam ediyorum. Bakın kol altı da böyle oldu. Bir fıstık modeli var. Her iki tarafında V şekli var. Sıra sonuna kadar modellerimizi yapalım. Son trabzanda trabzan yapıyorum ve sırayı bitiriyorum. Sıramızı tamamladık. Modelimizin de artık şekli anlaşılmıştır. Bir sırada toplam
Sayıyorum bakın arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu kol altını model eklemeden önce 16 modelimiz vardı. Kol altlarında biraz dökümlü dursun diye birer model daha ekledik. 18 model ile artık örgümüze devam edeceğiz. Örgünün uzunluğunu tercihinize göre veya yapacağınız bebeğin büyüklüğüne göre değişebilmekte. Bir sırada fıstık modelleri yapıyoruz. Aralarda V şekilleri yerleştiriyoruz. İkinci sıralarda da sadece ikişer zincirden oluşan sık iğneler çalışması yapıyoruz. Bu iki sıranın tekrarıyla örgümüzün yüksekliğini istediğimiz ölçüye kadar tamamlayalım gelelim. Gövde uzunluğunu benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm. Burada uç dilimlerini yapacağız artık. Buraya kadar kaç sıra yaptığıma bakıyorum. Bakın modeli yerleştirdiğimiz robadan itibaren 2, 4, 6, 8, 9 sıra model yerleştirdim. Şu anda modelden önce yuva oluşturma sırasında yaptım. Uç kısımda bu modeli uygulayacağım ama biraz dilim dilim dursun istiyorum. Dilim dilim durması için de bakın aralara batacağız arkadaşlar. İlk trabzanı trabzan olarak yapıyorum. Burası son sıram örgümde. İlk trabzanı trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Fıstık modellerini bu iki zincirlik boşluğa yapıyorum. Normal fıstık modellerimizi yapıyoruz. 1, 2 zincir. İkinci fıstığı yapıyorum. 1, 2 zincir. Üçüncü fıstık modelini yapıyorum. Böylece bakın başta olan modelimizi bitirdik. Bir zincir çekiyorum. İki model ortasında bakın bu batmış olduğumuz sık iğne var. İki trabzanın ortasına batmıştık. Onun tepe noktasına sık iğne olarak tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modeli yapmak için bakın iki zincirlik yuvaya fıstık modeli yapıyorum. 4 defa dolayarak fıstık modelini yaptım. 1, 2 zincir, tekrar fıstık modeli yapıyorum. Bir, iki zincir, tekrar fıstık modeli yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Biraz önce yaptığımız gibi bakın V'nin ortasına batmış olduğumuz bir sık iğne var. Onun tepe noktasına sık iğne olarak tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer modelin fıstık modeline başlıyorum bakın. 1, 2, 3 ve 4. Bu sırayı bu şekilde devam ettireceğiz. Buraya kadar olan sıralarda bu model aralarında V şekli oluşturmak için bakın trabzanlar yapmıştık. Bu uç noktasında dilim dilim görünsün diye V şekli yapmıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ortaya sabitliyoruz. Sıranın sonuna kadar diğer etek ucuna kadar bu şekilde modelimize devam edelim. Hırkanın etek ucunda fıstıklı modellerle dilimler yaparak bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bulunan bu gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Sıranın başında da aynı şekilde trabzan ile başlamıştık bakın. Ama model aralarında sık iğne olarak battık.
Bu dilimli şekli elde edebilmek için. Böylece hırkanın uzunluğunu ve etek ucunu tamamen bitirmiş olduk. Bakın görüntü olarak da böyle arkadaşlar, dilim dilim ve güzel oldu. Şimdi bu ön patta sık iğne çalışması yapalım. Robanın burada da 2 adet düğme için birit yapmak istiyorum. Zincir çekmeden sık iğneler yapıyoruz. Bakın bu ilk görünen trabzanın üzerine 2 sık iğne yapıyorum. 1 2. Bakın diğer sıradaki gözüken trabzanın üzerine sık iğne yaptım. Birleşim yerine denk geldi. Sık iğne yaptım. Trabzanlar artık bir sık iğne yapıyorum. Gördüğüm bu gözeneklere birer sık iğne yapıyorum. Bu sık iğne çalışmalarına robada bulunan buradaki sık iğnelere kadar devam edelim. Orada düğme için birit yapacağız. Ön patta sık iğneler yaparak bakın sık iğne olarak yapmış olduğumuz robanın uç noktasına geldim. Burada düğme için bir birit yapmak istiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu çekmiş olduğum 5 zinciri aynı gözeneğe batarak bir birit elde ediyorum. Bu zincir sayısı dikeceğiniz düğmenin büyüklüğüne göre değişecektir arkadaşlar. Bu aşamada dikeceğiniz düğmeniz yanınızdaysa içerisinden geçirin. Eğer düğmeniz denk geliyorsa yeterlidir. Eğer dar geliyorsa bir zincir daha fazladan çekebilirsiniz. Düğmenizin büyüklüğüne göre zincir sayısını arttırabilirsiniz. Sık iğnelere devam ediyorum. Bakın gördüğüm bütün gözeneklere sık iğne yapıyorum. Bir düğme biriti daha yapacağız. Onu da yakanın uç noktasında yapalım. Bakın buraya bir düğme biriti daha yapmak istiyorum. 1 2 3 4 5 zinciri çektim. Aynı gözeneğe batarak birit elde ettim. Yanındaki gözeneğe sık iğne battım. Bakın şu şekilde 2 düğme biriti hazırlamış olduk. Diğer ön patta da aynı şekilde sık iğne yapacağız. Bu boyun çevresinde de bir sıra sık iğne yapmak istiyorum. Bir bütünlük yapalım. Bakın gördüğüm bu ilk gözeneğe sık iğne olarak battım. Hırkamıza başladığımız bu ipin ucunu da içeriden götürelim. Temiz bir görüntüsü olsun. Gözeneklere birer defa batarak devam ediyorum sık iğnelere. Bakın bu şekilde boyun çevresini sık iğnelerle yapalım. Diğer ön patı da bu ön patta yapmış olduğumuz gibi sık iğneler yaparım. Tek farkı buraya düğme biriti yapmayacağız. Düz sık iğnelerle ön pat yapacağız arkadaşlar. Bu sık iğneleri boyun çevresinde ve diğer ön patta tamamlayalım. Buraya kadar gidelim arkadaşlar. Ön patta sık iğneleri tamamladım. Bakın sonuna geldim. Bu dilim modeline başladığımız gözenek var. Trabzan yapmıştık. Onunla şu şekilde tığ takıyorum. İlmek alıyorum. Her ikisinin içerisinden geçiriyorum. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bakın düz bir görüntü elde ettik. Bir zincir çekiyorum. İpimi artık burada kesebilirim. Görüntüsüne bir bakalım.
Bakın bu şekilde etek ucunu tamamladık. Ön patlara çalışma yaptık. Düğme bilitlerini de hazırladık. Boyun çevresinden de bir sıra sık iğne yaptım. Ben kolun birisini hazırladım arkadaşlar. Şimdi diğer kolu sizinle birlikte hazırlayalım. Kol altından kol örgüsüne başlıyoruz. Kol altında bulunan bu gözeneğe ipimi takıp bağlıyorum. Bağlarsam daha sağlam oluyor. Bakın şu şekilde bir defa düğüm atmam yeterli oluyor. Zaten bunu dolguların içinde bırakacağız. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Bakın bu gözenekten bir ilmek çıkarıyorum. Bakıyorum kolda en son sırada fıstık modelleri yapmışız. Bu sırada demek ki yuva için zincirli yuva yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın başladığım yerden 2 zincir çekiyorum. 2 fıstık ortasındaki boşluğa tutturuyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Diğer 2 fıstık ortasındaki boşluğa batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. V şeklinin ortasında bulunan bakın bu boşluğa sık iğne olarak yapıyorum. Gövdede de aynı şekilde yapmıştık. 1 2 zincir fıstık arasındaki boşluğa tutturdum. 1 2 zincir diğer fıstık arasındaki. Bu şekilde başladığımız yere kadar ikişer zincir çekerek sık iğne şeklinde yapalım. Zaten gövdenin modelinin aynısı oluyor. Bakın sıra sonuna geldim. Bu başlamış olduğumuz gözeneğe batacağız. 2 fıstık ortasına sık iğne olarak yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Bu kol altına başlamış olduğumuz gözeneğe sık iğne olarak devam ediyorum. Böylece yuvaları da hazırlamış olduk. 7 yuva var bir kolda arkadaşlar. 7 fıstık modeli yapacağız. Buraya 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batarak bakın aynı gözeneğin içerisine batarak V şekli elde ediyorum. Bakın bu şekilde bir V şekli elde ettim. 3 zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. Fıstık modeli için bu bir alt sırada görünen fıstığın üzerinde bulunan 2 zincirlik boşluğa fıstık modelleri yapıyorum. 1 2 zincir, 1 2 zincir, sık iğnenin üzerine V şekli yapıyorum. Diğer fıstık modeline geçiyorum, devam ediyorum. Sıra sonuna kadar 7 fıstığı tamamlayalım arkadaşlar. 7 fıstık modelini tamamlayalım. Sıra sonunda bir birleştirmesini yapalım. Sonra siz kendiniz devam edebilirsiniz. Bakın kolda bulunan son fıstık modelini yaptım. Bu başlangıçta bir V şekli yapmıştık. Bu V şekliyle bunu birleştireceğiz. Bakın V şeklinin içerisine tığ takıyorum. İp almıyorum tığın üzerine. V şeklinin içerisine batıyorum. İlmeği alıyorum. İçerisinden geçiriyorum bakın. Kaydırma tekniğiyle yaptım. Bir bütünlük sağladık. Buraya aynı gözeneğe bakın boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu sırada yuva oluşturma sırası. 1 2 zincir çekiyorum. Bu iki fıstık modelinin ortasındaki boşluğa sık iğne yaptım. 1 2 zincir çekiyorum ve yuvaları yapmaya devam ediyorum. 1 2 zincir, V şeklinin ortasına battım. 1 2 zincir,
2 fıstık ortasındaki boşluğa sık iğne olarak yaptım. Bakın kol altında aynı şekilde devam ediyor. Bir V şekli oluyor, bir sık iğne oluyor. Ben diğer kol altında aynı yaptım. Bakın hiçbir farkı yok. Burası kol altının olduğu yer. Diğer yerlerle aynı görünüyor görüntü olarak. Hiç birleşim yeri belli değil. Bu şekilde yaparak kol boyunu tamamlayalım arkadaşlar. Aynı gövdede yaptığımız gibi fıstık modeli ve yuva hazırlama sırasıyla 2 sıranın tekrarıyla tamamlayalım. Ben bu kolu sayıyorum, bakın kol altından sonra 2, 4, 6, 7. modelde bitirdim. 7 model yaptım, bitirdim. Bu kolu da aynı şekilde bunun gibi 7 modeli tamamlayacağım. Başlangıçtan itibaren bakın 2, 4, 6, 8, 9 model yapıyor. Robadan itibaren 9 model, kol altından itibaren 7 model. Bu şekilde kol boyunu 9 modele tamamlayalım. Daha sonra sizlerle birlikte kol ucunda bulunan bu sık iğneyi birlikte yaparız. Kol örgüsünün yüksekliğini tamamladım. Kol boyunda 2, 4, 6, 8, 9 model ile bitirdim. Uç noktasında bakın yuvaları yaptığımız zincirli bölümü de tamamladım. Bu zincirlerin üzerine bilek kısmını biraz sıkıca kavrasın diye bu şekilde sık iğne çalışması yapacağız. Bileklik oluşturacağız arkadaşlar. Bakın kol altından sonra 2, 4, 6, 7 model yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlk gördüğüm 2 zincirlik boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Sık iğneleri yaparken bu bir alt sırada fıstık modelleri yaptığımız boşluklara birer sık iğne yapacağız. Diğer 2 zincirlik boşluklara ikişer sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde biraz eksiltme yaparak bebeğin bileğini biraz kavrasın istiyorum. Bakın bir alt sırada fıstık modeli yapmış olduğumuz sıra burası. Bu 2 zincirlik boşluk. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Diğer 2 boşluğa ikişer sık iğne yapıyorum. 1, 2, 1, 2. Bakın tepe noktası olan fıstık modeli yaptığımız yere bir sık iğne yapıyorum. Diğerlerine ikişer sık iğne yapıyorum. Sık iğnelere sıra sonuna kadar devam edelim. İki zincirli boşluklara sık iğneler yaparak bakın sıranın sonuna geldim. Başladığımız bu ilk gözenek vardı. İlk sık iğne yaptığımız, ona tığ takıyorum. İlmek alıp içerisinden geçiriyorum. Bakın diğer tığın üzerindeki ilmekten de geçirdim. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe sık iğne yapıyorum. Takip eden bütün gözeneklere birer defa sık iğne yaparak kol bilekliğine devam ediyoruz. Bu kolun bilekliğinin genişliği arkadaşlar tercihinize kalmış. Bakın ben bunda 3 sıra sık iğne yaptım. Bunu da aynı şekilde 3 sıra sık iğne yapacağım. Siz de tercihinize göre 3-4 sıra ne kadarlık en istiyorsanız, bilekliğin enini ne kadar istiyorsanız o kadar sık iğne olarak tamamlayalım. Örgümüzü bitirelim. Kol ucunda bileklik bölümünü tamamladım. Bakın 3 sıra sık iğne ile bitirdim. Sıra sonunda kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım. İpimi kestim. İğne yardımıyla da içeriden götürdüm. Bakın hiç yeri belli değil. Böylece bu şirin ve tatlı hırkamızı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Bakın çok şirin, güzel ve pamuk pamuk oldu. Bu şekliyle bitmiş olarak size ölçülerini vermek istiyorum.
Kol altından enini ölçüyorum. 23 santim. Tam boyunu ölçüyorum. Bakın omuzdan itibaren 28 santim. Kol altından etek ucuna kadar olan mesafeyi ölçüyorum. 16 santim bakın. Bu ölçülerde yeni doğan ile 3 aylık bebek için ideal bir ölçüde oldu. Ama bebeğiniz çok tombul olmazsa 3 aydan sonra 6 aya kadar da kullanılabilecek bir ölçüde arkadaşlar. Arka görüntüsüne bakalım bir de. Bakın arkadan görüntüsü de bu şekilde. Pamuk şekeri gibi bir hırka yaptık. Ben roba bölümüne sizlerle birlikte yapmış olduğum bu biritler vardı. Ön pat çalışmasını yaparken bunların tam karşısına gelecek olan diğer ön pata 2 adet düğmeyi de diktim. Ben koyu pembe fuşya rengi bir düğme dikmeyi tercih ettim. Siz elinizde hangi düğmeniz varsa onu dikebilirsiniz. Bakın yapmış olduğum biritler de tam düğmeme göre denk geldi. Böylece bu hırka anlatımımızı da burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Ümit ederim bu güzel pamuk şekeri hırkamızın anlatımı sizlere faydalı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.